Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu EMCO operatör panellerinde çoklu dil editörünü kullanarak aynı yazılımı farklı dillerde görüntülemek. Şu an için 3 farklı dil tanımlaması yaptım. Önce nasıl çalıştığını görelim. Daha sonra kısaca nasıl yapıldığını görelim. İngilizce, Türkçe ve Almanca olarak 3 farklı dil seçeneğimiz var. İngilizce butonuna bastığımızda tüm yazılar İngilizce çıkmakta gördüğünüz gibi. Türkçe butonuna basarsak her şey Türkçe. Almanca'ya basarsak da Almanca çıkmakta yazılarımız, tüm yazılarımız. İstersek bunu bu şekilde butondan seçebiliriz. Ya da buradan farklı sayıları, tanımladığımız sayıları default'ta 0 tanımlamıştım. Yine buradan seçebiliriz ama en kolay kullanım sanırım şöyle. Açılan menüden seçmek. İngilizce, Türkçe, Almanca olarak tanımladım. İngilizce, Türkçe ve Almanca diyebiliriz. Veya istediğimiz kadar sayıdaki dili kullanarak yine bu şekilde tanımlama yapabiliriz. Veya gerekli olanları sadece tanımlayabiliriz. Şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını yazılım tarafında görelim. Evet arkadaşlar, yazılım tarafından başlayalım. Mevcut projemizi kapatıyoruz. Yeni bir proje açıyoruz. Yeni diyorum, bir isim ver diyor. Herhangi bir isim verdim. Operatör panel modelimi seçtim. Şimdi haberleşme sayfası karşıma gelecektir. Haberleşme yapmayacağım herhangi bir cihazda ve form sayfasında karşıma geldi. Şimdi burada komponent listesinde bir düz metin koyalım buraya öncelikle. Bunu 3 farklı dilde veya 10 farklı dilde göstermek istediğimizi varsayalım. Bir tane de buton koyalım farklı olarak. 2 farklı nesne olsun. Bir adet düz metin, bir adet de buton. Şimdi bunlara birer etiket vereceğiz. Yani etiket derken bir metin yazacağız, üzerine etiket demeyelim. Metin kısmına geliyorum. Buna ana sayfa diyeyim. Herhangi bir şey diyebilirim. Enter diyorum ve yazımı görüyorum. Buna da bir isim vereyim ve yine etiket kısmına geliyorum burada. Buna da başta ismini vereyim. Türkçe isimler vermiş oldum. Şimdi bu iki yazının farklı dillerde nasıl gösterebiliriz ekranda, butondan seçtiğimiz zaman veya bir komponentten bunu seçtiğimiz zaman ona bakalım. Öncelikle seçeneklere geliyoruz. Çoklu dil editörüne geliyorum. Şu kısımda bakın, sayfalarımda kullandığım metinlerin tamamı, nesnelerin tamamı burada göründü. Eğer burada görünmüyorsa nesnemiz, muhtemelen üzerindeki yazıyı sağ tıklayıp yazmışızdır. Bu şekilde değil, bu taraftan özellik listesinden yazmanız gerekir. Metin kısmına yazmanız gerekir. Ona dikkat ediniz. Çoklu dil editörüne geldim. Dil eklemek istiyorum. İlk dilim default olarak Türkçe gelecektir ama ben yine de Türkçe ekleyeyim. Tamam diyorum. İkinci dilim ekleyeyim. İngilizce olsun. Üçüncü dilimde Almanca olsun. Siz sayıyı arttırabilirsiniz ya da farklı diller kullanabilirsiniz. Sonuçta bir şey değişmeyecek. Tek prensip aynı. Üçünü de ekledim. Buradan font seçebiliriz. Türkçeyi destekleyen fontlar veya işte başka bir dil ailesi ise onu destekleyen bir font seçebiliriz. Burada da nokta sayısını, karakterin nokta sayısını belirliyor. Burada herhangi bir şey seçmiyorum. Şimdilik bakıyorum. Pardon, yapamadım. ESC tuşuna yanlışlıkla bastım galiba. Bir daha bakalım. Evet, eklemişiz. Boş olarak. E, Fontu değiştirmedim, standart. Bir de şu kısmı göstereyim. Şurada Excel dosyasına aktar var. Eğer istersen bu dosyayı, hazırladığım sayfayı Excel'e aktarıp üzerinde değişiklik yapıp ilaveler yapıp tekrar Excel dosyasından al dersen bunu bu şekilde geri alabilirim. Excel'de çalışmak benim için kolaysa bu yöntemi uygulayabilirim. Şimdi 3 farklı dilin geldiğini gördünüz buraya. Bunları biz yazmıştık. Altında da etiketlerimiz var. Varsayılan ana sayfa, Türkçe ana sayfa görünecek. İngilizce'de nasıl görünmesini istiyoruz. Şöyle yapayım. Yanlış yere yazdım galiba. Şuraya geliyorum. İngilizce ana sayfa main page olarak yazalım. Almancayı şimdi bilmiyorum ne olduğunu. Herhangi bir şey yazalım. Farklı bir şey olsun. Yine İngilizce'de başta butonu start.
Almanca'da bilmiyorum ne olduğunu. Onda da start ama başka bir şey de buraya yazalım. TTT olsun. Bu şekilde çoğaltılabilir metinler. Hatta şunların yanına isterseniz GR yazayım. Ger yazayım. German olsun. Anlaşılır olsun. Hani Almanca'da gösterdiği. Araya da tire koyabiliriz şöyle. Herhangi bir şey. Evet. Bu şekilde Türkçe, İngilizcesi ve Almancasını tanımlamış oldum buraya. Şimdi buradan işim bitti. İstersem devam ettirebilirim. Ettirmiyorum. Tamam diyorum örnek projesinde. Şimdi gidip bir adet hafıza alanı tanımlamam gerekir. Adres etiket editörüne gidiyorum. Buraya bir etiket vereyim. Dil değişkeni olsun. Buradan dahili hafızayı seçiyorum. Şu kısımdan internal memoriyi seçiyorum. Alttan bu defa internal setting dahili ayarlar. Buradan language dil seçeneğini seçiyorum ve bana otomatik olarak $S3 adresini tanımlıyor. Yani bu $S3 adresine atadığım değere göre dil seçimi yapmış olacağım burada ve tamam diyorum. Burada da double'dı biliyorsun gördüğünüz biraz önce adresimiz. Double'ı seçtim, ekledim. Böylece karşıma gelmiş oldu ve buradan tamam diyorum. Böylece artık dil değişkenimi tanımlamış oldum. Şimdi bir adet komponent alayım şuradan. Veri giriş kısmına gidiyorum. Veri girişi. Multi combo box'ı seçtim. Şöyle bunu açayım ve bunun yazma adresine biraz önce tanımladığım adresi yazıyorum. Dil adresini yazıyorum. Eğer buradan 0 gönderirsem işte ilk bitim, bir gönderirsem ikinci gibi bu şekilde seçilmiş olacak dil kısmı. E, Birazcık fontunu büyüteyim bunun. Şöyle 24 olsun fontu. Şuradan büyüteyim. 24 yaptım fontunu ve tamam dedim. Combo Box'ı buraya koyduktan sonra sağ tuşla objeyi düzenle seçeneğine gidiyoruz. Ekle diyoruz. Bu yeni öğe kısmına ekleyelim. Öncelikle Türkçe yapmıştık galiba. Şöyle Türkçe yapayım. Evet. Tamam diyorum. Yazma değer kısmına bir göndereceğim. Default sıfırdı. Önce Türkçe yapmıştık. Türkçe bir. Sonra İngilizce yapmıştık. İngilizce için 2. Almanca için de 3'ü göndereceğim. O adresi. Dolayısıyla Türkçe için 1'i gönder şeklinde işaretliyorum. Ve buradan pardon değere 1 yazıyorum. Enter diyorum ve tamam diyorum böylece. İkincisi bir dil daha ekleyeyim. Onu yine öğe kısmına gidiyorum. İngilizceyi de hatırlayınız. İngilizce için 2 değerini göndermesini isteyeceğim. Değer kısmına geliyorum. 2 yazıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Son olarak da Almancayı eklemek istiyorum. Yine buradan yeni öğeyi seçtim. Almanca dedim. Ve buradan da 2 değerini göndermek istediğimi söylüyorum. Şimdi son olarak kontrol ediyorum. Türkçe 1, İngilizce 2, Almanca 3 olacaktı. Düzeltiyorum. Buradan 3'ü onaylıyorum. Evet 0 default dil Türkçe, 1 Türkçe, 2 İngilizce, 3 Almanca olacak şekilde tanımlamayı yapmış oldum. Ve tamam diyorum. Artık burada dilim görünmüş olacak ve bu seçtiğim dil ilgili adrese yani şuradaki belirlediğim dil hafıza alanına üzerine yazdığım o 1, 2, 3 değerinden birini gönderecektir. HMI cihazıma yüklüyorum. Ve sonucu birlikte görelim. Yükleme işlemi gerçekleşiyor. Almanca, İngilizce bakalım. Bakın İngilizce geldi. Türkçeyi bulalım şuradan. Şeyi küçük yapmışız seçimsel kısmını. Türkçeyi. Türkçe geldi gördüğünüz gibi. İngilizce ve Almanca. Gördüğünüz gibi 3 dili de çok rahatlıkla seçebiliyoruz. Peki bunu butonla nasıl yapıyoruz? Bir de ona bakalım. Butonla yapabilmek için şuradan sabit ata butonunu seçiyorum. 3 adet çoğaltıyorum bunu. Şu şekilde istersen butonlarımı yine form düzenle kısmında boylarını eşitliyorum, aralıklarını eşitliyorum, hizalamasını yapıyorum. İstiyorsam dağılımını eşit yapıyorum vesaire. Buradan çok farklı ayarlamalar yapabiliyorum.
Şimdi birincisi için üzerine Türkçe yazalım. İkincisi İngilizce yapalım. Üçüncüsüne de Almanca yapalım. Evet. Şimdi her biri farklı bir değer göndereceği için ilgili hafıza alanına diğer dilleri görüntülemiş olacağız. Bir tek şeyi istediğimiz gibi göstermeyecek. Buradan Türkçe seçtiğimiz zaman bu butonların da değişmesini isteriz normalde. Bunları tanımlamadığımız için şu an göstermiyor. Normalde onları da gösterecek. Yani şöyle söyleyeyim. Bakınız şu Türkçe, İngilizce'de bu kısımları boş bıraktık. Dolayısıyla şu kısımları da doldurursam eğer, hani Türkçe'de nasıl görünsün, virgülle ayırarak üçünü de yazıyorum. İngilizce'de nasıl görünsün, Almanca'da nasıl görünsün şeklinde onlar da gelmiş olacaktır. Butonların üzerindeki de değişmiş olacaktır. Şimdi odaklanalım konumuza yine. Türkçeyi seçtim. Yazma adresini yine aynı alan, fakat göndereceğiz sabit değer 1 seçeceğiz sağ taraftan. Sabit değerde 1 seçili görüyorsunuz. İngilizceye gidiyorum. Burada İngilizce 2 değerini gönderecekti. Önce onu seçtim. Sonra yazma adresini belirliyorum. Ve Almanca'ya gidiyorum. Yazma adresini belirliyorum. Bu da 3 gönderecekti. Gidelim sabit değere. 3 yapalım. Bakın sabit değer. Şurası 3. Böylece bakınız sabit değer Türkçe'de 1, İngilizce'de 2, Almanca'da 3 oldu. Ee, Yine isterseniz sözlü olarak kalmasın. Şu çoklu dil editörüne hemen şunları da tanımlasak belki daha anlamlı olur. Şu kısmı kopyalıyorum. Türkçe'ye aynen yapıştırıyorum. Şöyle burayı biraz açalım. İngilizce'de nasıl görünsün istiyorum. Şöyle yapıştırdım, fakat Türkçe görünmesin İngilizce'de. Şöyle görünsün. Üçünde virgül. Böyle görünsün. Almanca'da nasıl görünsün? Böyle atıyorum tamamen şu an. Farklı bir şeyler olsun. Böyle görünsün. Böyle görünsün gibi. Böyle yaptım. Ve artık projemi kaydettim. Cihazıma yükledim. Testimizi yapalım. Yüklemem gerçekleşiyor. Türkçe seçtim. Zaten default Türkçeydi. İngilizce seçelim. Bakın her şey İngilizce çıktı. Almanca seçtik. Bakın yazdığım yazılarda Almanca biraz önce yazmıştım. ING yazmıştım hatırlarsanız. Bu şekilde görünmüş oldu Almanca, İngilizce, Türkçe. Buradan da seçebiliyorum. Buradan da seçebiliyorum gördüğünüz gibi. Böylece arkadaşlar çoklu dil editörünün nasıl kullanıldığını basitçe görmüş olduk. Umarım bu çalışma işinize yarar. Tekrar yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.